underneath of US military base. And America, they have no idea. They didn't know. Yeah, they didn't know that. Be careful. Onu öyle sardı, böyle kenara ayırdı. Pilavdan yapılıyormuş, pirinçten. Buralarda hava hep böyle sıcak mı oluyor dedim. Religious place. It's actually a Muslim saint. I don't have a logical answer to this, but the fact is, I've always heard that Turkish people are very friendly, very lovely, but today I got to see it. There's two small holes, yeah, very small, and that is shoot US soldier from inside. Oh, okay, this is bigger. Yeah, this is the foreigner size. Yeah, this is a bigger one. Some tourists, they got stuck because of the belly, and some of them because of the butt. Yeah. Merhaba. Bugün Vietnam'da Amerikalılarla Vietnamlıların savaştığı alanlara geldim. Buraya Chu Chi Tunnels deniyor. Yani Chu Chi tünelleri. Şu anda rehberli bir turdayız. So this place is Cu Chi Tunnel. The red color right here, this is Cu Chi area. Now it still belongs to Ho Chi Minh City. It takes around 70 kilometers to Saigon right here. On the black line inside, this is the tunnel system. Right here, the red spot is the bunker. So one bunker can use for one family. On the houses, they just dig the bunker under the house to keep food. And sometimes they use the bunker to hiding the wounded soldier. And when American came here in 1955, we divided into region, the north of Vietnam and the south of Vietnam. And the north of Vietnam was supported by Soviet Union, by China. And the south of Vietnam was supported by American. When American, they came over here and they attacked people who live around this area. They dropped a lot of bombs. And then the local people, they moved under the ground to hiding. So have you heard about Ho Chi Minh Trail? No? Okay, Ho Chi Minh Trail. I heard. Yeah, it's the small way from the north to the south of Vietnam. Through Laos? Yeah, that is going through Laos, Okay. going through Cambodia. And the last stop of Ho Chi Minh Trail is right up there. Vietnamese communist soldiers. They walk from the north to the south of Vietnam by that way, and they're hiding inside this area. And on the blue triangles around here, those are the US military base. Okay, and then you can see the biggest US military base right over here. And that's the tunnel link underneath of US military base. And America, they have no idea. They didn't know. Yeah, they didn't know that. Sometimes we came over and then we attack them, we shoot them from the dark. And we like the ghost to scare them. Yeah, they didn't know where the bullet came from. And sometimes we go move there to collect some useful thing like weapon, like food or medicine. Sometimes we go there for information. Okay, and US, they have no ideas. Yeah, there's a lot of tunnel under the US base. Yeah, you can see that. And so after they finish, they get back to the village. Yeah, and American, they have no idea. This is the bamboo, and this part they recycle from the bomb shells, and they use the bamboo baskets to carry on the soil. The first one down right there is the meeting bunker right here, and this one is the kitchen. The kitchen is very special. We're cooking inside. We got the smoke, and then we lit all the smoke to mini small room. And when the smoke coming up right over here, it's just a little. So when the smoke coming up, the helicopter up there, when they look down, they couldn't see anything. Fighting bunker. So can use for 2, maybe 3 soldiers standing inside. And there's 2 small holes, yeah, very small, and that is shoot US soldier from inside. Between each level, we build a secret entrance. We lock it. In case American, they choose some soldiers have a smaller size, like Thai people, Filipino, or South Korean. We build many booby trap, yeah, booby trap there. So in case they found the way and they falling into the trap, and because the tunnel is really small, there's no one can get inside to help them out. A few days, no food, no water, they get injured and bleeding a lot. So the soldiers may die inside the tunnel. And the last level is linked to Saigon River. They use the bamboo stick, yeah, they hold in their mouth for breathing when they swimming. Booby trap, yeah, take a look. Make a video. Burası booby tuzağıymış. Aşağıdaki tüneller arasındaki geçişlerde böyle booby tuzakları oluyormuş. Eğer Amerikalılar tünelleri keşfederlerse tünelin içindeki booby tuzaklarını devreye sokuyorlar ve
askerler böyle bubilerin içine sıkışıyorlar, yaralanıyorlar orada. Bu gördüğünüz bubi tuzaklarından bu ormanda binlerce varmış. Amerikalılar her gün bu tuzaklara yakalanıyorlarmış burada. Bu gördüğünüz çukur Amerikan ağır bombardıman uçağı B-52 tarafından atılmış bir bombanın çukurunu görüyorsunuz şu anda. Ne kadar geniş bir çukur açtığını görüyorsunuz. B-52 uçağının attığı bomba hala bugün böyle burada bir çukur olarak duruyor, içine su dolmuş. Secret entrance, the only way for all the soldier to get in and get out. And take a photo. Oh, okay, this is bigger. Yeah, this is the foreigner size. Yeah, this is a bigger one. Really? Foreign size? Bu yabancılar için yapılmış bir ebatlarda çakma bir delik. Yani asıl delikler bu kadar büyük olmuyormuş. Çok daha küçük oluyorlarmış girişleri. Vietnamlılar biraz daha küçük ebatlarda bu vücutlara sahip oldukları için. Ama helal olsun, bu adam girebildi yani içine. Adam vloggermış bu arada. Go down. Sit down first. And you cover it. All right. And goodbye. All right. So he's single. All right. And then the soldier will move to the other side and shot the enemy. Are the tunnels like one way, only one person can crawl, or two people can do it? Actually only one way. Like we have many secret entrance, only one way. Because if two of them go through at the same place, they got stuck and the whole group will be stuck. And they are using flashlights, right? Yeah, we have the flashlight we collected from US. We borrowed from them. But you didn't give it back. Yeah, I never give it back. Burada da Vietnam askerlerinin figürlerini görüyorsunuz. Hiçbiri birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini bilmiyorlarmış. Yüzlerini genelde toplantılarda böyle şununla saklıyorlarmış, örtüyorlarmış yüzlerini. Ve Amerikalılara yakalandıkları zaman isim veremiyorlarmış. Çünkü zaten bilmiyorlarmış kimsenin ismini ve yüzünü. Ve birisi yaralandığı zaman da böyle hamağa yatırıp aşağıya tünelin içine çekiyorlarmış. Tünelin içinde ilk yardım yapıyorlarmış ona. Bu gördüğünüz ormandaki bir termit yuvası. Bunlar karıncalar, böyle yuvalar yapıyorlar, böyle büyük yuvalar. Ve bu büyük yuvaların içinde de ventilation, yani hava akımını sağlamak için böyle delikler açmışlar ve bu deliklerin içinde bambu çubukları vasıtasıyla aşağıdaki tünellere kadar gidiyor oksijen. Bu tarz havalandırma yerlerine Amerikalılar köpeklerle geliyorlarmış ve köpekleri burayı koklatıp acaba aşağıda insan var mı diye bakıyorlarmış. Onlar da buraya acı biber sürüyorlarmış girişine. Fakat yağmurlu havalarda acı biber gittiği için köpekler o kokuyu yine de alıyorlarmış, insan kokusunu, ve bazı yerlere de Amerikalı askerlerin, ölen askerlerin iç çamaşırlarını ve çoraplarını getirip böyle bu deliklerin ağzına koyuyorlarmış ki köpek Amerikan askeri kokusu alsın diye ve hiçbir şeyden şüphelenmesin. Çünkü köpek Vietnamlı birinin kokusunu Amerikalı birinin kokusundan ayırt edebiliyormuş. This one is American tank and the name of the tank is M41. The M41 is much smaller than the M48 because they choose this tank to go through the forest. And when soldiers they jump out from the helicopter, they will land it on those straps. This is metal, and the metal they recycle from bomb shells. So what Americans use, it comes back to them. Yes. Like they have for the sentence goes around will comes around like karma. Vietnamlar Amerikalılardan elde ettikleri bütün malzemeleri kullanıyorlarmış. Böyle özellikle bombaları kullanıyorlarmış ki bombalar metalden yapıldığı için önce bu metali kesiyorlarmış ve içindeki barutu çıkartıyorlarmış. İçindeki barutu ayrı kullanıyorlarmış ve metalini de ayrıca kullanıyorlarmış. Burada bakın metali kesen bir adamı görüyorsunuz. Bu kestiği metallerden de bambu tuzağı yapıyorlar daha sonra. Burası atış yapılan poligon. AK-47, AK-47. Merminin tanesi 60.000 Vietnam dongu. 10 tane almak zorundasınız. 600.000 Vietnam dongu vereceksiniz. Do you see the difference between two sandals? So this one is
crossing here, and this one no, it's backward. Oh. This one is the normal way for everyone wearing it. During the Vietnam War, they wearing this one because they wearing backward. Why they wearing like this? They walk this way, the footprint will go to the opposite way. In American, they just follow the wrong way. Bizim gruptan bir arkadaş vazgeçti çünkü böyle sıkışık yerlerde duramıyormuş, dar yerlerde fobisi varmış. Evet, burayı bizim için yapmışlar, yani yabancılar girebilsin diye böyle büyük yapmışlar. Normalde tabii ki bu kadar böyle büyük alanlara girmiyorlar. Şu anda kafamızı eğerek gidiyorlar aşağı. You want to go more or no more? More. No more follow away, no more. No, follow you. İsteyenler buradan çıkabiliyormuş. Bro, you okay? Yeah. Burası da mutfak için ayrılmış olan bölüm. Tabi bu kadar geniş değil normali. Burası biraz dumanlı. İşte bu dumanı farklı katmanlarda azaltıp en sonunda çok hafif bir is gibi yukarıya çıkartıyorlarmış. Şimdi bak şöyle düşün. Burada tünel var. Tünelden gidiyorsun. Amerikan üstündeki buzdolabına ulaşıyorsun. Yiyecekleri çalıyorsun. Getiriyorsun buraya. Amerikan malı sosisler, salamlar falan. Burada yemek pişiriyorsun. Bakın duman nasıl çıkıyor. Aşağısı mutfak. Amerikan askerlerinin helikopterden fark edemeyeceği oranda çok azıcık bir şey duman çıkıyor. Şu anda Mekong deltasına geldim. Burası dünyanın en büyük nehirlerinden bir tanesi. Yeah, Mekong River begin in Tibet of China, and from Tibet flow down through 5 countries: Tibet, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, and then finish in Vietnam. From here, if you can go that way, we'll get back to Ho Chi Minh City. Okay. Keep on going by that way, you go to Cambodia, and straight that way, go to the ocean. So right over here on this river, we have 4 islands. Tekne yanaşıyor. Numarası 35. İzmir. Mekong deltasında 4 tane ada varmış. Şimdi onlardan bir tanesine geldik. Bugün 2 ada gezeceğiz. Güzel bir yere geldik. Burada yemek yiyeceğiz şimdi. Evet, yemekler gelmeye başladı. Sürekli yemek getiriyorlar böyle. Şu kızarmış pirinç, bu spring roll. Bu tavukmuş. Ben bu çorbayı aldım, tavuklu bir çorba. Bir de şu balık geldi ya. Balık enfes duruyor yalnız. Sanat eseri gibi, tablo gibi balık getirdi. Karides getirdi şimdi. Sürekli işte Vietnam'ın geleneksel yemeklerinden getirmeye devam ediyorlar. What is its name? I don't know. No, this food. Böyle bir Vietnam yemeği varmış. Şimdi önce bir tane marul aldı oradan. Birazcık şu noodle'lardan aldı ve içine de balık koydu. Onu öyle sardı, böyle kenara ayırdı. Karidesimi yedim, pilavımı yedim. Şimdi bakın bu pilavdan yapılıyormuş, pirinçten. O yüzden bunu komple yiyorsun. Bu dışındaki naylon değil yani. Pirinç. Tadı çok güzel. Coconut candies. Güzelmiş. Try some. İdare eder. Right here we have the coconut milk. They mix with the malt. Hindistan cevizini maltla karıştırdıktan sonra birazcık bekletiyorlar ve daha sonra kadınlar burada onları paketliyorlar. Bak nasıl paketlediklerini de göstereyim. Şurada paketler var en başta.
Bir tane içine kağıt koyuyor, küçük kağıt. Sonra buraya sıkıştırıyor. En sonda da paketlenmiş hali işte bu. Bugün gördüğüm en ilginç şeylerden birini göstereceğim size. Bunun adı Snake Wine, yani yılan şarabı. Nasıl oluyor yılan şarabı diyeceksiniz. Bu gördüğünüz bir yılan ve bunun vücudu böyle kavanoza sokulmuş bir halde. Şarabı da bunun içinde böyle bekletiyor. Eğer tadını beğenirsen de böyle şişeyle satın alıyorsun. Bakın bu bir kobra yılanı. Kobra yılanı. Yeah, we have snake. This is Bu da the kobra snake, olması real lazım. snake, and the lizard. These are all cobras, right? Yeah, this is the king cobra. King cobra. And we call this one is the lizard. Evet, bak king cobra. And three. Okay. This one for a long times ago we used for old people who getting older. They got problem with the bone. Şu anda sinek şarabını Okay. içiyorum. Bro, Yılan şarabı. Okay. cheers. Cheers. Okay, run. Good. Tastes like tequila. Tequila, right? Snake and Chinese herbs, ginseng, or sometimes they put the lizard. Oh, some places they have scorpion. They got it from this one and then they lock it and the Buddha. Bunlar water coconut, yani su Hindistan ceviziymiş. Hayatımda ilk defa duyuyorum. Kadına sordum. Bunlar da onun meyveleriymiş, yani şu gördüğünüz kahverengi şeyler. Sulu kokonat, sulu Hindistan cevizi. Vietnam güzel ülke ya. Güzel başladı. Hadi bakalım. Kadın çok ilginç şeyler anlatıyor ya. Bakın şimdi bu teknenin altında şurada bir göz var. Bak tam şurada. Gördünüz mü? Şurada bir göz var. O gözler timsahları korkutmak içinmiş. Savaştan sonra Vietnamlılar burada hep timsah avlamışlar. Çünkü timsahlar bizi öldürüyor, bize saldırıyor deyip böyle teknelerin önlerine göz çizmişler ve durmadan timsah avlamışlar. Sistematik şekilde avladıkları timsahlar sonucu timsahların burada nesli tükenmiş ve kaçanlar da Kamboçya'ya gitmişler. Şu anda bu nehirde hiç timsah kalmadığını söylüyor kadın. Duyduğum ilginç bir hikaye oldu bu. Çünkü ben dünyada timsaha savaş açan hiçbir ülke görmedim. Bu ilk oluyor. Safe? Küçücük ya bu aralar, hiçbir şey yapmıyor. Şu küçük limonlardan bir tane koydu. Onun içine şeker koydu. Yeah, they want a honey bag. Bal koyuyor şimdi. Sonra da çay dökecek. Yani ballı çay içiyoruz. Yeah, good idea. So this won't bite us? No, these are worker bees, so it's fine. They never bite. They sting. Are these for sale? They are disabled people, infected from Ancient Orange, but they have very active, although their legs have problem. Yeah, so we are open this place. Yes, and you can see how they all the legs. It's very rough. But after this is our dark action. Bu geldiğimiz ada çok güzel ya. Her tarafta böyle kanallar var, sular akıyor. Her tarafta meyve ağaçları var, çiçekler var. Turları işte burada yapıyorlar. Rehberler burada böyle grup grup insanları gezdiriyor. Bizim grupta sadece Hindistan takımı var abi. 5 kişiyiz. Bir Türk ben varım sadece içlerinde. Diğerleri hepsi aynı ülke ya, düşün. Şuraya geçiyoruz, şimdi bir toplantı yapacağız. Bunlar da Vietnam enstrümanları. Bu turda her şey düşünülmüş. Bize Vietnam'ı tanıtmak için yemekler, hediyelik eşyalar, müzik, her şeyi düşünmüşler. Bizim kemençeye benziyor ama ilk başındaki kahve cezvesi gibi duran bir şey. Adamın dizine dayadı. Kadın şarkı söylemeye başladı. Yeni astrolistimiz geldi. Bu 3. astrolistimiz oluyor bu arada.
bên nhau nắng tình đi giao tay nâng ly tay cầm ly vô đi anh em hết tâm phần cứ vui đi mình trời đời ba rồi sang về sớm chè cháo đừng đắn đo có gì tơ lò chơi hết mình cho thâm tình vô đây anh em các bầu luôn yên vui bên nhau mấy ly rồi thôi không chỉ có cái trong trời hai kéo có mấy bông mà đèn bông có mấy bông mà đèn bông có tay đang đi. Şimdi yeni durağımıza geldik arkadaşlar. Burada bu kayıklara binecekmişiz. Güzel bir aktiviteye benziyor. Daha önce biliyorsunuz Kamboçya'da Siem Reap'te yüzen şehre gitmiştim. Floating Village. Orada da böyle kayıkçı bir teyze vardı. İzleyenler hatırlayacaktır. Teyze türkü söyleye söyleye kürek çekmişti benimle beraber. Yine öyle bir anımız olacak herhalde burada. And sit down, please. Hello. Okay. Evet, nehirde yolculuğumuza başladık. İnanılmaz sıcak bir hava var. Sürekli terliyoruz. Gölge de olsa terliyoruz. Yağmur da olsa acayip sıcak burası ya. Vietnam'da buralarda hava hep böyle sıcak mı oluyor dedim. Evet dedi, sürekli böyle olur dedi. Bütün yıl böyle dedi. Burada dedi 2 mevsim var. Birisi hot season, diğeri super hot season dedi. Yani sıcak mevsim ve süper sıcak mevsim. Şu anda da süper sıcak mevsimdeymişiz. O yüzden çok terliyorum. Ama ambiyans çok güzel abi. Kendimi gerçekten doğal, gerçek, orijinal Vietnam'da hissetmeye başladım bugün. Oh, sorry. It's okay. Sorry, bro. No problem. He is a #1 YouTuber. Please follow him. Subscribe his channel. Thank you. Yeah, you So can print. if you get tired, I can do it. Yeah, sure, bro. Ah. Wow. Konvoy halinde gidiyoruz ve karşıdan da sürekli gelenler oluyor. Nehrin üstünde de böyle bitkiler yüzüyor, sürekli kopmuş bitkiler. Çok doğal bir ortam, harika bir ortam. Burada Vietnamlıların neler yaşadığı, nasıl bir mücadeleden geçtikleri, nasıl bir zulüm yaşadıkları Amerika'dan. Bu beni çok ilgilendiriyor. Onun için bugün buraya geldim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Mekong Delta'da ayrıca çok güzel, çok doğal bir alan. Burası Kamboçya ile Vietnam'ın ortasında, yani resmen bir yaşam pınarı. Burada çok fazla canlı habitat görebilirsiniz. Yani ben hayatımda mesela ilk kez şu bitkiyi gördüm ya. Düşün, water coconut bunun adı bak. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Ve gayet de güzel hazırlanmış bir tur. Müzikler, yemekler, turlar, alışverişler, her şey gayet güzel dozundaydı yani. Tebrik ediyorum Vietnam'a. Derede de hep bunlar yüzüyor yani. Boys. Çocuklar suya atlıyor. Burası artık okyanusa açılan yer. Nehir bitiyor burada. Teyze bizi okyanusa getirdi. Buradan böyle dümdüz giderseniz Hint Okyanusu'na açılıyorsunuz. Evet, şimdi turumuz bitti. Eve dönüyoruz. Arkadaşlara da bir soralım bakalım nasıl geçmiş, neler düşünüyorlar. What do you think about today's program? How was it? Today's program was very interesting. We completely loved it. And we met in the tourism vehicle from India, and all the friends are from India. Everybody is from India. Yeah. It's really fun having you in the trip, and getting to know as an influencer.
Yeah, as an influencer, you know, I saw your YouTube channel as well. It's really great. So yeah, try to create a quality content in the YouTube videos. I'm sure that people will start following you and you'll get 1 million soon. All the best. Yay! Which was interesting, but it also highlighted the pain the people underwent during the war. So it was little disheartening to hear that, but otherwise the trip was really memorable. It was good. And nice to meet you also, John. Thank you, you too. It's been very interesting conversations we had about your experiences in the past and your current future plans. So thank you, man. Wish you all the best. You too. I hope you guys have a good business. Sure. Thank you. Yeah, this is like one of the most funny tour. Yeah, we Thank you. I don't need to say anything because you guys talking to each other. Yeah, and so hope you have a great job. Yeah, and keep doing it. Yeah, don't give up, and I hope that you'll be famous someday. Yeah, don't forget me. Thank you. You will be famous too if I am famous. The most important thing that I really liked about it is I got to meet like 4 new people, amazing people. Everyone is sharing their own stories, and that's the beauty of it. Like when you travel, you meet so many amazing people all over the world. I've always heard that Turkish people are very friendly, very lovely, but today I got to see it. Thank you, man. Thank you. In fact, you should make a trip to India because we all stay in one place, so we could really catch up with you. Yeah, Bangalore. We stay In Bangalore. All 3 of us. So on the way to Chikmagalur, there is one religious place. It's actually a Muslim saint. Trust me, actually I had a severe leg pain, my heel pain. Okay, severe pain. I don't have a logical answer to this, but the fact is, when we visited that shrine and we actually came out, I didn't have any pain after that. Really? Okay, seriously, I really This don't is the know. magical moment we were talking about earlier. Yes. Remember? Like There- you there- the energy that we are talking You about. really wouldn't know what actually was. And that's a Muslim saint, he's buried there. What's that place? Maybe for the audience. So this is Baba Budangiri. Budin Baba Budingiri. Budangiri. It's not a mosque, right? It's not a mosque, it's not a mosque. It's a cave. It's a It's cave. a cave like where they have made the shrine. It's beautiful. I want to go to this place one day. Thank you, guys. Okay. Nice to meet you. Okay. See you in India. Before we finish the video, so whoever is watching this video, please guys don't forget to subscribe to John's channel. He's a lovely person. He's making many great content from different part of the world. Thank you. So if you guys want to learn about culture, about food, about people, about places, please follow his channel, subscribe to his channel, and don't forget to click on the bell icon. Yeah, please subscribe, share, Thank you. and like the videos. Thank you so much. Thank Great. you, guys. Ciao. You are Bye. great.